Astronom Astroloji Dünyası'na hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Hermetik Astroloğunuz Berçin. Bugün size 13 Nisan'daki terazi dolunayı ile ilgili bazı bilgilendirmeler yapacağım. Her zaman olduğu gibi size sabit yıldızlardan ve takım yıldızların etkilerinden bu dolunayda nasıl etkiler verdiğinden bahsedeceğim. Aynı zamanda yine ufak bir şekilde dünya etkilerinden bahsedeceğim. Ama öncelikle kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Çünkü bu şekilde sizin sayenizde bizler de daha fazla insanlara ulaşma imkanı sağlamış olacağız arkadaşlar. Onun için de bu hatırlatmayı maalesef ki yapmak durumunda kalıyorum ve hemen haritamızı sizinle paylaşıyorum arkadaşlar. Evet. Şu anda görmüş olduğumuz gibi 13 Nisan'da gerçekleşecek olan Dolunay haritamız karşımızda arkadaşlar. Ufak ufak size bununla alakalı olarak bazı bilgilendirmeler yapacağım. Öncelikli olarak 13 Nisan'da İstanbul merkezli haritaya göre gördüğünüz gibi saat 03:21'de gerçekleşecek olan bu terazi dolunayı arkadaşlar zihinsel konuların yükseldiği bir zamanı işaret ediyor aslında ve toplumsal temaların insanlığa nasıl hizmet etmesi gerektiği bilincine de vurgu yapıyor. Adalet ve dengenin belki de eşitliğin bireysel hayatlar ve kolektif hayatlar üzerine tamamlanma enerjileri de devreye girebilir ve bir döngünün sonlanmasını ve içsel muhakeme ve fiziksel olarak da anlaşmalar, ortaklıklar, işbirlikleri gibi konularda bir takım etkileşimler gündemimizde olabilir bu dolunayla birlikte. Her ne kadar uzlaşma ve barış içinde mücadele etmeye çalışsak da bu terazi burcunun etkileriyle düşünerek hareket etmediğimizde büyük yıkımlar veya büyük dönüşümlerle hatta belki de kayıplarla karşılaşma ihtimalimiz de olabilir. Kime ne kadar adaletli olduğunuzu ya da bir hata yaptığınızda aslında farkına varıp özür dilediniz mi ya da o hatayı fark edip bir daha tekrar etmediniz mi? İşte bu noktada nasıl bir eylem sergilediğiniz size o şekilde dönüşüm enerjileriyle yüzleşmenizi sağlayacaktır. Yani aslında bir nevi burada ne ektiysek onu biçeceğiz ya da ne yaptıysak onunla karşılaşacağız gibi bir etkiyi burada size bahsedebilirim. Tabii ki burada 23 derecede dolunay gerçekleşeceği için özellikle tabii ki terazi burcu aksında ve tabii ki koç burcu aksında gerçekleşen bu dolunayda öncelikli olarak terazi ve koç burçları bu dolunaydan ciddi şekilde etki alacaklardır arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Tabii ki burada harita genelinde de 23 derece 3 yukarı 3 aşağı gibi düşünürsek eğer 20 derece ile 26 derece arasında gezegenleri olan bireyler de ciddi şekilde bu dolunaydan etki alabilirler. Onu da size söylemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi burada baktığımız zaman aslında e, biraz daha konuyu açmam aslında gerekirse ayın bulunduğu alanda yaptığı etki ve ilerlediği nokta ışığını gösterdiği alan olarak, derece olarak parlak bir derecede. Burada olduğu için en önemli şey aslında yanık yol tabir ettiğimiz 15 derece terazi ve 15 derece akrep arasında gerçekleşen bu dolunayda önemli astrologlardan, daha doğrusu eski astrologlardan Dorteus'un dediği gibi ayın burada oluşu en zorlu etkileri karşımıza çıkartabilir. Tabii ki bu günlük yani bizim kendi günlük hayatımızda da
kolektif adına da bu şekilde olabilir. Çünkü bu yolda ilerleyen ay başarısızlıkları, talihsiz olayları ve belirsizliklere de neden olabilir. Uzun yıllar önce, hatta asırlar önce, terazinin akrep takım yıldızının bir parçası olması ve akrebin kıskaçlarında tabii ki hani olması zorluklar içinde olduğunu aslında burada bize bir şekilde gösteriyor. Çünkü o şekilde kabul edilirmiş eskiden. Şimdi bu alana baktığımız zaman Satürn'ün yücelmiş olduğu bu terazi burcunun ve akrep takım yıldızının bir parçası hani olmasından dolayı da Mars burada kuvvetli bir şekilde kendini aslında gösterecektir. İşte bu alan, yani akrebin kıskaçlarına yakalanan gezegenler Satürn ve Mars tarafından zehirlenirler arkadaşlar. Tam da Mars'ın hudutuna bir derece kala. Bu iki gezegenin enerjileriyle parlayan belirsiz yıkıcı bir terazi dolunayı ile yüzleşmeye hazırlanmalıyız. Tabii ki bu etkili kişisel özgürlük ve kendini özgürce ifade edebilme, sesini çıkarma ve kendini gösterebilme, toplum içinde ben de varım diyebilmek için insani hakların ya da medeni hakların adına savaşmak zorunda kalabiliriz ya da hayvan hakları adına da bir takım etkileşimler ortaya çıkabilir. Bu dolunay aslında toplum içinde bir görevin olduğunu sana hatırlatırken kendi bireysel alanlarının da korunması gerektiğini hatırlatarak güçlenmeni ya da güç savaşları içerisindeysen mücadele ederken derinlemesine düşünerek hareket etmen gerektiğini hatırlatacak. Çünkü içe dönüp sezgilerine güvenmelisin diyecek. Tabii ki sabit yıldızlar ve dünya etkilerinden de hani size burada bahsedeceğim ama öncelikli olarak sabit yıldızların nedenle etkiler verebileceğinden ve tabii ki yine takım yıldızların nedenle etkiler verebileceğinden size bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Tabii ki bu dolunayda herkesin yazıp çizdiği bir Spica sabit yıldızı var ama benim yorumuma göre Spica yıldızı bu dolunayda etkisiz eleman görevini üstleniyor. Çok fazla bir etkisi olacağını düşünmüyorum çünkü farklı yıldızların daha fazla vurgu yaptığını ben aktivasyon indeksi hesabında çok net olarak görebiliyorum. Ve bunlardan bir tanesi Markap sabit yıldızı ve bir tanesi de Arcturus sabit yıldızı ciddi şekilde aktivasyon indeksini bu dolunayda gerçekleşiyor. Ayın Arcturus ile ve Venüs'ün de Markap sabit yıldızı ile dansı var ve imzayı da atacak olan Sagitta takım yıldızı, Botes takım yıldızı ve Pegasus takım yıldızı olacaktır. Şimdi de biraz size etkilerinden aslında bahsetmek istiyorum. Sagitta takım yıldızı özgürlük ve cezalandırma ile ilgili bir kere temaları karşımıza çıkartabilir. Dolunay'ında yanık yolda olması bu etkiyi çok da fazla riskli hale getirecektir. Riski ciddi şekilde barındıracaktır arkadaşlar. Takım yıldızı aynı zamanda silahlar ve roketleri de temsil ettiğinden hava saldırıları da gündeme gelebilir dünya genelinde. Uçakların vurulması, uçaklarla yapılacak olan hava saldırıları gibi etkiler de gündemde olabilir. Çünkü hava ve yeryüzünü işaret eden bu durumda iki etkiyi de verebilme ihtimali çok yüksektir. Yani yerden havaya ya da havadan yere şeklinde. Kişisel hayatlarımıza baktığımız zaman ise ilişkiler adına kıskançlıkları ortaya çıkartabilir ve bu kıskançlıklardan olacak ya da doğacak olaylar ya da eylemlerin etkisinde silahları işaret ederek belki de yaralanma veya çıkan kurşundan zamansız kayıpları da gösterebilir. Bu yüzden etkisi burada sarsıcı olabilir arkadaşlar. Çünkü ASC'nin etkisinde etkilenen bir takım yıldız ve burada kişisel olarak fiziksel aktiviteleri maalesef ki tetikleyebilir. Bir sonraki sabit yıldızımıza baktığımız zaman Arcturus bu da sabit yıldız ön plana çıkıyor ve Botes takım yıldızıyla birlikte. Şimdi Ay ile aktivasyon indeksi derecesini sağlayan bu
sabit yıldız Dolunay'a etki eden bazı enerjileri de aslında kendinde burada barındırıyor. Şimdi bir kere başta bolluk, bereket veren bir sabit yıldız. Yüksek bir mevki verir aslında ve deniz aşırı ülkeler veya okyanus ötesi yolculuklarla alakalı bir takım etkileri ortaya çıkartan bir sabit yıldızdır arkadaşlar. Ama burada tabii ki Venüs'ün de Pegasus takım yıldızının etkisinde olması ve Ay ile de olumsuz bir etkileşim içerisine girmesinden dolayı maalesef ki yüksek mevkide olan kadın bireyler adına sorunlar ve problemler getirebilir. İşle alakalı ya da ailevi bir takım etkilerde problem yaşayabilirler. En önemlisi de okyanus aşırı uçan uçaklar adına da sorunlar olabilir ya da riskler oluşabilir. Bu denli etkileri yaşayabiliriz tüm dünya genelinde. Yani sadece Türkiye olarak ele almayın, tüm dünya geneli olarak düşünmemiz gerekiyor. Bu yüzden de kişinin genellikle kendi dikkatsizliği veya yüzeyselliği nedeniyle riskli bir duruma düşebileceğini bize aslında bu sabit yıldız gösteriyor. Bireysel hayatlarda ise bu yıldızın, takım yıldız aynı zamanda aile sorunlarını da işaret ediyor ki özellikle kadın bireyler adına bir takım sıkıntılar ortaya çıkartabilir. Kişinin kökenleriyle ilgili olarak bu kişinin kendisini çevresine ait hissetmeme sorunları da doğurabilir. Yani bir aidiyet sorunu da ortaya çıkartabilir ve bu konuda da bir muhakeme yapması da olacaktır. Yani böyle bir muhakemenin içerisine de kendisi girebilir. Özellikle anneler burada. Yani annenin ve onunla alakalı yani alabileceği bazı konular ve kararlarla ilgili annelerin etkilerini görebiliriz. Ve aynı zamanda da bu sabit yıldız ve takım yıldız özellikle etkisinde kırsal ve ormanlık alanlarda tehlikeleri işaret eder ve bu olayları da simgeleyen bir takım eylemleri özellikle kadın bireylere karşı yapılacak olan eylemleri, üzücü haberleri de basın yoluyla da görme, okuma ihtimalimiz riskini de barındırmaktadır bu sabit yıldız etkisi içerisinde. Ve son olarak da Markup sabit yıldızına burada bakacağız. Yani Markup sabit yıldızı ve Pegasus takım yıldızı Venüs'ün aktivasyon indeks derecesinde dolunay etkisinde ciddi şekilde enerjilerini ortaya çıkartıyor ve burada Markup aslında sabit yıldız olarak dramatik bir sabit yıldızdır ve burada patlamalar, yangınlar, işte fiziksel olarak kesikler, yaralanmalar, darbeler, şiddet eylemleri gibi tehlikeleri barındıran bir sabit yıldızdır. Bu yıldız aynı zamanda uzun yolculukları, trafiği ve genel olarak da ulaşım araçlarını işaret etmesinden dolayı size bahsetmiş olduğum uçaklarla alakalı olarak ya da karasal herhangi bir taşıtla alakalı olarak ya da deniz yoluyla da ilgili olabilir. Burada kazaların, patlamaları, yangınları işaret edebileceğini ve aynı zamanda da şiddet içerikli olayların da ortaya çıkabileceğini işaret etmekte. Ve tabii ki kişisel hayatlarımızda da yolculuklar ve seyahatlerde tehlikeli ilişkileri işaret ederek burada yaşanılacak olan eylemlerin sorunlarında sonlarında ciddi etkiler barındırabileceğini de bize aslında gösteriyor. Yani kısa süreli ilişkiler yaşamak, birileriyle çok iyi şekilde dost olup ortak ilişkilerine girmekte, belki de çok iyi tanımadığımız için yeni bir başlangıç olduğu için yanılmalar, sıkıntılar ve problemler bize yaşatabilir. Böyle bir etkisi var. Ama yurt dışı adına kişisel haritalarımızdaki göstergeler eğer ki kuvvetliyse olumlu fırsatlar ve güzel olanaklar bizim karşımıza gelebilir. Ama etkiler tam tersi ise orada yaşayacağımız etkiler bizim hayatımızı da kabusa çevirebilir. Takım yıldız olarak baktığımız zaman Pegasus doğrudan her türlü hareketli ve hava trafiğini
ve normal trafiği, yüksek hızı ve kesinlikle uçmayı, havacılık sektörünü simgeleyen bir sonuç itibariyle takım yıldızdır. Pegasus insanları fiziksel olarak çok hızlı ve her zaman çeşitli görevleri yerine getirmeye hazır kılar. Ve bu nedenle Pegasus'un sembolizminde çalışanlar özellikle söz konusu olduğunda her zaman olumludur ve bu kişiler adına da çalışkan çalışanlar olarak aslında dile getirmek çok da yanlış olmaz. Ve havacılık sektöründe iyicil etkilerin olabileceği, başarılı bir takım etkilerin ortaya çıkabileceğini buradaki takım yıldızın etkilerinde de görebiliriz. Pegasus aynı zamanda hava yoluyla ve uçaklarla da yapılan savaşları da ifade ettiği gibi bir önceki söylemiş olduğum sabit yıldız ve takım yıldız etkilerinde de maalesef ki burada bir tamamlama olabileceğini de öngörebilirim arkadaşlar. Evet, sabit yıldız ve takım yıldız etkileriyle ilgili size söyleyebileceklerim aslında bunlar ama tabii ki daha bazı bir takım şeyler hakkında da konuşmak istiyorum. Özellikle dünya etkilerine gelmek istiyorum. Hani Türkiye olarak bunu hiçbir zaman düşünmeyin. Dünya etkileri olarak bunu düşünmenizi öngörüyorum. Astroloji bir öngörü sistemidir, öngörü ilmidir. Olumlu ya da olumsuz söylenen hiçbir şeyin kesinlikle olacak ya da gerçekleşecek bir kesinliği hiçbir zaman yoktur. Astrolojide öngörü yaparsınız. Çünkü yorumlarsınız. Yani öngörürsünüz. Gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini sadece Allah-u Teala bilir. Yani gayb alem diyoruz. Başka bir şey söyleyemiyoruz. Allahu alem her şeyin en doğrusunu bilir ve görür. Şimdi e, dünya etkilerini özetlemek burada gerekirse arkadaşlar, ayın etkisinde olduğu için dış ülkelerle olan finansal pozisyonlarda olumsuz etkiler olabilir. Vergilerde artışlar gözlemlenebilir. Doğum oranlarında özellikle bir takım azalışlar devam edebilir. Yani nüfusun artmasından ziyade azalmasının öngörülmesi. Çünkü doğumların çoğalmamasından dolayı ülkelerde bu denli bir etkileşim devam edebilir ve görebiliriz. Maalesef ki sokaklarda suç oranlarında ve cinayetlerde artışlar olabilir arkadaşlar. Öngörülmez bazı maddi kayıpları da görebiliriz. Doğal afetler adına yüksek ölümlü olayların olabileceği bir takım etkiler olabilir. Burada özellikle Mars ve Plüton'un etkileşimde olması ve burada Plüton'un akslara çok yakın olması ciddi şekilde etki yaratabilir arkadaşlar. Aynı zamanda her türlü taşıt adına yüksek kazaları destekleyen etkiler olabilir ki bununla ilgili zaten size sabit yıldızlarla alakalı söylediğimde söylemiştim. Ülke orduları adına olumsuz süreçler olabilir. Eğer ki operasyonlar yapılmayı düşünülüyorsa gerçekten üzücü kayıplar verebilir. Bu yüzden yapılacak her harekat için dikkatli şekilde ince ince değerlendirilmesi gerekmektedir. Halkın gelirini işaret eden noktalarda ise bunu maalesef ki bir baskılanma ve enflasyonun artışlarının devam etmesi olarak da görebiliriz. Ancak kazanımlarda gelir artışları adına fırsatlar da çıkabilir. Bununla ilgili destekleyici bazı etkiler de barındırıyor ama çok muhteşem etkiler yok. Borsa içinde risk devam ediyor. Yüksek puanlar birden ters düz olabilir, düşebilir ya da ters düz olan puanlar birden yükselebilir. Bir dengesizlik hakimiyeti söz konusu olacaktır. Yine dolandırıcılıklar ve sahtekarlıklar adına dikkat edilmesi gereken bir dönem içerisindeyiz. Bunlarda artışlar olabilir ve yine büyük şirketler adına büyük siber saldırıları gözlemleyebiliriz arkadaşlar. Aynı zamanda şunu söyleyebilirim. Yanlış beslenme ve obezite adına sağlık örgütlerinin adım atabileceği, bunlarla ilgili kampanyalar ya da etkileşimler yapabileceği. Çünkü obeziteye bağlı hastalıkların ciddi şekilde artışlarının olduğunu gözlemlediğimiz bir dönem olacaktır.
korku ve endişenin hakim olduğu, umutsuz beklentilerin olduğu ve bu yüzden de ticari adımlarda oluşabilecek gerileme ve çekilmelerinde olacağı etkileri de gözlemleyebiliriz. Piyasalar içerisinde veya pazarlama alanları, ticaret yapan insanların içerisinde. Maalesef akslarda çok yakın etkide olan, daha demin söylemiş olduğum Plüton etkisinde de deprem, toprak kayması, yanardağ patlamaları gibi etkileri de olumsuz olarak görebiliriz. Yangınlara dikkat etmemiz gerekiyor. Salgın hastalıklar adına da riskler hala var. Onu da söylemek isterim. Ve son olarak da bu söylemiş olduğum dünya etkileriyle ilgili, özellikle sabit yıldızlardan alınmış, takım yıldızlardan alınmış etkilere istinaden ve az önce söylemiş olduğum bu dünya etkileriyle alakalı olarak da hangi ülkeler ya da bölgeler daha fazla etki alabilir? Onunla ilgili de size son olarak bir bilgilendirme yapıyorum. Yeni Zelanda ülke olarak alabilir. Papua Yeni Gine, Avustralya, Meksika, Fas, Liberya, İspanya, Britanya Adası, Yunanistan, Ege Denizi. Yani bizim Türkiye'nin batı kıyılarıyla Yunanistan'ın olmuş olduğu o bölge ve Ege Denizi. Romanya, Bulgaristan, Ukrayna, Beyaz Rusya, Litvanya, Hindistan, Nepal, Çin ve Orta Asya ile Bali ve Endonezya'da bu dolunayda etki alan ülkelerden ve bölgelerden diyebiliriz. Evet arkadaşlar, benim bu dolunayla ilgili size söylemek istediğim küçük hatırlatmalar bunlardı ya da etkiler bunlardı diyebilirim. Bu dolunayın bana göre mottosu yanan yolda dans edebilir misin? Bence de. Bakalım sabit yıldızlarla ve takım yıldızlarla ulaşabilecek olan dans etkileri bize bu dolunayda nasıl etkilerle veya kolektifte nasıl etkilerle geri dönüş yapacak? Evet, videoyu buraya kadar izlediyseniz hepinize sonsuz kere teşekkür ederim. O yüzden lütfen kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Benim için de motivasyon olmuş oluyor. Her dönem dolunay ya da yeni aylarda sizinle bu tip videolar yapabilmem için de bana motive vermiş olursunuz ve birçok insana da bu bilgilerin ulaşmasını sağlamış olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Harika bir dolunay enerjisi olumlu şekilde ve fırsatları çıkartabilecek şekilde sizlerle birlikte olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.